2026 yılı sinema sektörü için tam anlamıyla bir dev yapım savaşı. Hollywood zaten sahada ama bu yıl iş sadece Hollywood'la sınırlı değil. Fransa, Güney Kore ve Hindistan'da da yüksek bütçeli, global hedefli prodüksiyonlarla oyunu büyütmeye çalışıyorlar. Bu videoda 2026'da vizyona girmesi planlanan en büyük prodüksiyonlu filmleri prodüksiyon bütçelerine göre en düşükten en yükseğe sıralayacağım. Ama sadece rakam saymayacağız. Bu paralar neden harcanıyor? Prodüksiyonun arka planında neler var? Hangi film gişe olayı, hangisi prestij hamlesi, hangisi riskli bir bahis? Hepsine bakacağız. Bu tarz sektörel içerikleri seviyorsanız videonun başında da söyleyeyim, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu sinemayla ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunlar videonun daha fazla kişiye ulaşmasına ciddi katkı sağlıyor. Hazırsanız başlayabiliriz. Birincisi Les Miserables, yani Fransa'nın Les Miserables romanından uyarlanacak. Listemizin en düşük bütçelisi ama Fransa ölçeğinde bu hala ciddi bir olay filmi. Bu yeni uyarlama müzikal değil, daha modern, tempolu, daha gerilimli bir anlatım hedefliyor. Yani klasik bir edebiyat uyarlamasından ziyade geniş kitleye hitap edecek şekilde yeniden paketlenmiş bir IP görüyoruz. Prodüksiyon tarafında paranın gittiği yer çok net, dönem prodüksiyonu. Kostümler, setler, kalabalık sahneler, sanat yönetimi, bunlar CGI'den bile pahalı olabiliyor ki bunların en iyi örneklerinden biri. Behind the scenes tarafında, yani kamera arkasında çekimler Bordeaux'dan başlayıp Paris'e uzanıyor ve yaklaşık 17 hafta sürdü. Bu kadar uzun çekim süresi günlük maliyetleri ciddi şekilde arttırıyor. Pazarlama tarafında ise akıllı bir hamle var. Film Kanal Plus ve Netflix gibi platformlarla önceden anlaşmalı yayınlayacaklar. Yani sadece gişeye bel bağlamayan hibrit gelir modeli dediğimiz bir model uyguluyorlar bu proje için. Ve bu filmin bütçesi ise yaklaşık 30 milyon dolar civarında. İkinci filmimize geçelim. Hope, Güney Kore'den Hope. Şimdi Güney Kore'ye geçiyoruz çünkü Na Hong-jin'in Hope filmini konuşacağız. Raporlara göre bütçe yaklaşık 50 milyar won. Bu film sadece bir hikaye değil, Kore sinemasının globalleşme hamlelerinden biri. Koreli yıldızların yanında Michael Fassbender ve Alicia Vikander gibi isimler var. Bu filmin uluslararası pazarda daha rahat satılmasını sağlıyor. Prodüksiyon tarafında bütçeyi en çok zorlayan kalemler VFX, yani visual efektler, yaratık tasarımları, gece çekimleri ve ağır lojistik. Özellikle hikayenin geçtiği atmosfer nedeniyle gerçekçi bir dünya kurmak pahalı bir iş. Bu noktada şunu sorabilirsiniz: Kore art house dışında büyük bütçeli Türk filmlerinde de başarılı olabilir mi? Hope tam olarak bu sorunun cevabını almaya çalışıyor aslında bu sene. Üçüncü filmimize geçelim. Ramayana Part 1. Şimdi ciddi bir ölçek artışı göreceksiniz. Çünkü Ramayana Part 1 2 filmlik dev bir serinin ilk ayağı. 100 milyon dolar civarında bir ilk film için bir bütçe söz konusu ve bütün bir franchise içinse ikinci filmi de kattığımızda bunun neredeyse 2 katı kadar bir bütçe konuşuluyor bu film için. Bu filmin pahalı olmasının sebebi çok net evren kuruluyor olması. Setler, kostümler, mitolojik yaratıklar, dijital varlıklar. Yani ilk film ikinci filmin de altyapısını oluşturacak. VFX tarafında dünya çapında stüdyolar devrede. Müzik tarafında Hans Zimmer ve A.R. Rahman gibi 2 dev isim anılıyor. Bu bile tek başına filmi global premium ürün haline getiriyor. Bu proje Hindistan'ın kendi kültürel hikayelerimizi dünyaya satabiliriz iddiasının en büyük örneklerinden biri. Ve geçelim dördüncüye, The Mandalorian and Grogu. Yaklaşık olarak 166 milyon dolarlık bir bütçe raporlandı The Mandalorian and Grogu filmi için. Star Wars evreninin 2026'da sinemaya güçlü bir dönüş yapmayı hedeflediği filmi.
Bu filmde bütçeyi şişiren ana unsur sanal prodüksiyon. Yani LED setler, dijital arka planlar ve yoğun post production süreci hız kazandırıyor ama ucuz değil. Pazarlama stratejisi çok net. Disney Plus dizide oluşan sadık kitleyi sinemaya taşıyor ve bunu bir gişe olayına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı gerçekten unutmazsanız çok sevinirim. Çok yardımcı oluyor. YouTube bu sinyali seviyor diyebiliriz. Dune. Ve 5.'ye geçiyoruz. Dune Part 3. Serinin prestijli final ayağına geçiyoruz. Bütçe resmi değil ama sektör tahminleri 150 ila 200 milyon dolar bandında. Yani. Bu filmde para CGI'ye değil gerçeklik ve kaliteye gidiyor aslında. Dev setler, gerçek mekanlar, detaylı kostümler ve uzun post production dönemi var bu filmde. Behind the scenes yani kamera arkası tarafında önemli bir strateji var. Prodüksiyon erken bitiriliyor. Post prodüksiyona uzun zaman bırakılıyor. Bu da kaliteye ve ödül sezonu ihtimalini arttırıyor. Ve kritik detaya gelirsek hepinizin de belki çoğunuzun belki bazınızın bildiği üzere bu film yani Dune Part 3 Avengers Doomsday ile aynı gün vizyona giriyor. Yani prestij sineması ile kitlesel eğlence aynı gün ringe çıkıyor diyebiliriz. Gelelim 6.'ya. Gittikçe artıyor bütçe. Göreceğiniz üzere Narnia The Magician's Nephew. Netflix'in 2026'daki en büyük prestij projelerinden biri Narnia. Şu ana kadar raporlanan bütçe yaklaşık 200 milyon dolar civarında. Fantastik yaratıklar, paralel dünyalar, konuşan hayvanlar, bu IP baştan sona yoğun görsel efekt gerektiriyor. Ama asıl fark şu ki Netflix bu filmi sadece platform içeriği gibi konumlandırmıyor. IMAX ve sinema gösterimleri konuşuluyor. Yani hedef platform değil, olay filmi. Netflix burada şunu söylüyor. Ben sadece dizi platformu değilim, büyük sinemada da oynayabilirim. Hedefi ve argümanı bu. Peki gittikçe sona geliyoruz. Son 2 film sizin de tahmin edeceğiniz üzere 7. sırada ve en bütçeli 2026 filmleri arasında da ikinci tapta gördüğümüz film The Odyssey, Christopher Nolan'ın filmi. Yaklaşık 250 milyon dolar bir bütçesi var bu filmin. Fakat filmin olayı CGI değil. Bir deneyim pazarlayacak olması bize. Dünya çapında lokasyon çekimleri, IMAX 70 mm kameralar, ağır lojistik ama tam kontrol diyebiliriz. Pazarlama mesajı ise bu film çok net. Bu film evde değil sinemada izlenir. Nolan markası burada sinemayı yeniden bir ritüele çevirmeyi hedefliyor. Ve son sırada en yüksek bütçeli 2026 filmi Avengers Doomsday. 300 milyon dolar artısı eksisiyle birlikte, çünkü ya eksisi değildir fakat en az 300 milyon dolar diyebiliriz bu film için. Ve vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak zaten çoğu filmin de tarihleri yayınlandı. Açıklamaya da koyacağım. Bu birinci Top 1 dediğimiz gerçekten sektörde büyük bir ses uyandıracağını düşündüğümüz Avengers Doomsday ve The Odyssey filmleri için inanılmaz bütçeler söz konusu. Yani Avengers Doomsday için şunu söyleyebiliriz. Resmi bütçe açıklanmadı ama bu ölçekte bir MCU crossover'ının 300 milyon dolar ve üzeri olması kimseyi şaşırtmaz. Yani bu civarlarda tahmin ediliyor. Bu film tek başına bir hikaye değil. Marvel için bir güven testi aslında. Hem gişe hem marka algısı hem de gelecekteki filmler için. Başarılı olursa MCU yeniden kültürel gündemi ele geçirir. Olmazsa internet zaten hazır olarak bekliyoruz arkadaşlar. 2026'da prodüksiyon bütçeleri sadece para değil, biraz daha strateji kısmında. Kimisi prestij satıyor, kimisi IMAX deneyimi satıyor, kimisi de tüm markanın kaderini belirleyecek bir proje hedefliyor. Sizce bu listede parasının hakkını en çok hangisi verir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten merak ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu sinema meraklılarıyla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deriz Universe sakinleri. Bay bay.